Bu videonun başlığına veya kapak görseline bakıp beni ilgilendiren bir konu değil diye düşündüysen büyük bir yanılgı içindesin. Umarım en azından videoya bir kez tıkladın ve senin de dikkatini bu sayede çekebilmiş oldum. Ayrılma bu videodan. Bu video herkesi ilgilendiriyor. Bu videonun bir hedef kitlesi veya yaş ortalaması yok aslında. Elbette spesifik olarak belli gruplara daha fazla hitap edecek yapısı gereği ama aslında temelde her birimizi ilgilendiren bir konu hakkında konuşacağız. Üstelik hayatımız boyunca bizimle birlikte olan ve çok çok önemli bir konu. Bağımlılık. Her ne kadar konuyu oyun bağımlılığı ve daha çok belirli bir oyun üzerinden örnekleyecek olsam da aslında bu konu bize çok daha geniş bir perspektiften meseleyi ele alabilme imkanı tanıyor. Yani bu videoyu sadece oyun bağımlılığı veya bilgisayar oyunları üzerinden değerlendirmeyin. Genel olarak bağımlılık kavramı üzerine ve hayatımıza etkisi üzerine de konuşacağız. Bağımlılık, bir insanın belirli bir eyleme veya nesneye karşı yoğun ve kontrolsüz bir istek duyması, bu isteği bastırmakta zorlanması ve giderek bu davranışa yönelme eğilimi göstermesidir. Bağımlılık sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir süreç olarak da yaşanır. İnsan bağımlı olduğu nesne ve davranışa yöneldikçe geçici bir rahatlama hisseder. Fakat zamanla bu rahatlama yerini giderek daha fazla tatminsizlik ve eksiklik hissine bırakır. İşte burada bağımlılık aslında bir kısır döngüye dönüşür. İlginçtir ki bağımlılığın ardında genellikle derin, hatta bazen farkında bile olmadığımız duygusal ihtiyaçlar bulunur. İster oyun bağımlılığı olsun, ister başka türden bir bağımlılık, İnsan boşlukları doldurmak, anlık tatminler sağlamak ve aslında daha iyi hissetmek amacıyla bu alışkanlıklara tutunur. Oyunlarda karakter geliştirmek, bir görevi tamamlamak veya yeni bir seviyeye geçmek gibi hedefler zihnimizde sürekli bir ödül döngüsü oluşturarak bizi bağlar. Bu noktada bağımlılığı sadece kötü bir alışkanlık olarak görmek yanıltıcı. Çünkü bağımlılık temelinde bizi harekete geçiren, tatmin olma ihtiyacımızı karşılayan, yani zihnimizin ve bedenimizin daha karmaşık bir yanını ortaya koyan bir süreçtir. Dediğim gibi, videonun devamında bunu oyunlar üzerinden ele alacağım ama unutmayın. Aslında burada amaç, bağımlılık kavramının bütün türlerini anlamak için bir pencere açmak. Şimdi şu sözünü ettiğim oyun bağımlılığı meselesine ufak bir girizgah yapayım. Oyun bağımlılığı aslında çok eskilere dayanan bir kavram. Video oyunlarının popülerleşmesiyle başladı ve yıllar içinde giderek daha belirgin hale geldi. İlk adımlarını görebilmek için ta 1970'lere kadar dönmemiz gerekiyor. O yıllarda Pong ve Space Invaders gibi arcade oyunlar ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu gibi oyunlarda had safhada bir bağımlılık unsuru olduğu keşfedilmişti ama dönemin şartlarını ele aldığımızda sınırlı erişim ve kısa süreli oynanabilmeleri bağımlılık seviyelerini belli bir seviyede tutuyordu haliyle. 1980'lerde Atari ve Nintendo gibi oyun devleri, Super Mario Bros. Ve The Legend of Zelda gibi oyunlarla insanların uzun süre oyun başında kalmalarına neden oldu. Bağımlılık kavramı bu dönemlerde artık ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Kalk artık şu televizyonun başından cümlesiyle büyüyen bir nesil meydana geliyordu. Ama bunlar aslında hala oldukça masum ve tehlikesiz zamanlardı. Sonradan işin nerelere varacağını bilselerdi, aileler asla çocuklarını Mario oynamaktan alıkoymaya çalışmazdı. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. 90'ların sonunda internetin yaygınlaşmasıyla çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunları yani MMORPG türü ve MOBA yani Multiplayer Online Battle Arena oyunları ortaya çıktı. İşte ilk gerçek zehirli ok tam da bu zamanlarda atıldı. World of Warcraft gibi oyunlar 7/24 çevrim içi kalma ve sosyal etkileşim imkanı sunarak bağımlılığı korkunç boyutlarda arttırdı. 2000'lerde akıllı telefonların yaygınlaşması, Candy Crush gibi basit mobil oyunlarla bağımlılık potansiyeline ciddi katkılarda bulundu. Aynı dönemde sosyal medyanın yükselişiyle birlikte oyun bağımlılığı artık daha fazla dikkat çekmeye başladı ve ilk ciddi araştırmalar da bu yıllarda yapıldı. Fakat oyunların tarihini ne kadar irdelesek de 2009 yılına kadar hiçbir oyun bağımlılık kelimesinin ciddi bir karşılığını ifade etmeye yetmezdi. 2009 yılında ne mi oldu? Welcome to League of Legends. Efsaneler Ligi'ne hoş geldiniz. League of Legends'ın hikayesi aslında bir başka MOBA oyunu olan Dota'nın popülerliğiyle başlıyor. 2003 yılında Blizzard'ın Warcraft 3 oyunu için geliştirilen bir kullanıcı haritası olan Dota hızla popülerlik kazandı ve oyuncular arasında bir fenomene dönüştü. Dota'nın başarısı takım stratejisine ve karakter bazlı savaşlara dayalı bir oyun türünün büyük bir kitleye hitap edebileceğini gösterdi. Ancak Dota bir kullanıcı modu olduğu için resmi bir stüdyo tarafından desteklenmiyordu ve pek çok sınırlamaya sahipti.
Bu dönemde Dota'nın potansiyelini gören ve aynı zamanda Dota topluluğunun bir parçası olan Brandon Beck ve Mark Merrill, bağımsız bir oyun şirketi kurmaya karar verdiler. Riot Games. Beck ve Merrill'in hedefi, Dota'nın başarılı unsurlarını alarak daha erişilebilir, düzenli güncellenen ve tamamen bağımsız bir oyun geliştirmekti. Riot Games, Dota gibi bir oyunu yaratmak istiyordu ama bu sefer çok daha profesyonelce ele alınmış bir oyun olacaktı. Riot ekibi oyunu free to play, yani ücretsiz oynanabilir bir modelle sunmaya karar verdi. Bu, oyuncuların oyuna girmek için ücret ödemek zorunda olmadan oynamalarını sağladı ve sadece kozmetik ögeler ve karakter için ödeme yapmaları gerekiyordu. Bu model, LoL'ü kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştıracaktı. League of Legends'ın ücretsiz olması ve buna rağmen kozmetik ürünlerden büyük gelir elde etmesi, psikoloji ve insan davranışları üzerine kurulu çok zekice bir stratejiydi. Bu strateji özellikle freemium modeli olarak adlandırılan, oyunun ücretsiz sunulması ancak oyun içi kozmetik ürünlerinin ücretli olması konseptine dayanıyor. Bu modele göre oyuncular oyuna ücretsiz erişim sağladıkça oyuna bağlanır ve zamanla daha fazla kişiselleştirme ihtiyacı duyar. Bu bağlılık, oyun içerisindeki özel kozmetiklerle kendini ifade etme ve sosyal statü kazanma arzusunu tetikler. Ayrıca bedava bir ürüne sahip olduklarında insanlar bir tür minnet ve sadakat hissi geliştirir. Böylece harcama yaparak oyuna destek olma fikri onlara mantıklı gelir. Nihayetinde de kaçınılmaz olarak bu strateji ödül mekanizmalarını ve bağlılık psikolojisini ustaca kullandığı için oldukça işe yaradı ve şirket bu model üzerinden çok yüksek gelirler elde etti. Bütün bunları Riot Games icat etmedi. Bunlar 10 yıllarca bilinen fenomenlerdi fakat Riot Games bunu en iyi şekilde kullanan şirketlerden biri olacaktı. Peki sadece bu kadarı bir oyunun küresel ölçekte bir bağımlılığa sahip olması için yeterli miydi? Elbette hayır. O halde hikayemize devam edelim. 27 Ekim 2009'da League of Legends resmi olarak piyasaya sürüldüğünde sadece bir avuç şampiyona ve sınırlı haritalara sahipti. Ancak oyuncu geri dönüş bildirimine dayalı olarak sürekli güncelleniyor ve geliştiriliyordu. Ama asıl sihir oyunun türünde ve yapısında yatıyordu. Bunun için de 2010 yılına gelmemiz gerekiyor. Oyuna şu an bildiğimiz anlamdaki gerçek yapısını şekillendiren dereceli oyun ve rütbe sisteminin eklenmesi, her şeyi değiştiren ve küresel bağımlılık seviyesine getiren en önemli adım olacaktı. Bu sistem oyuncuların yetenek seviyelerine göre ayrılmalarını sağlayan bir yapı sundu ve oyun içi rekabeti daha anlamlı hale getirdi. İşte burası artık hikayenin pek çoğumuzu da içerisine alan kısmı. Burası yasak elmayı ilk defa ısıracağımız o kritik dönemeç. Şimdi burada olayı sizler için hikayeleştirerek anlatmak istiyorum. Hikayemizin elbette bir başrolü olması gerekiyor. Başrolümüzün ismi Arif. Tarih 27 Eylül 2012. League of Legends'da Türkiye sunucusunun açıldığı tarih. Arif o zamanlarda 22 yaşında bir üniversite öğrencisi. Yazılım mühendisliği okuyan Arif, okul yıllarını başarılı bir öğrenci olarak geçirmeye çalışıyor ve gelecek planları yapıyordu. Ancak üniversitenin son yıllarında artan ders yükü ve mezuniyet kaygısı onu zaman zaman yoğun strese sokuyordu. Arkadaş çevresi de bu dönemde benzer şekilde sınavlar ve projelerle meşguldü. Bu yüzden çoğu gününü yalnız geçiriyordu. Bir gün arkadaşlarından biri ona League of Legends diye bir oyuna başladığını, üstelik bu oyunun Türkiye sunucusunun açıldığını ve oyunu mutlaka denemesi gerektiğini söyledi. Merhaba Türkiye. Merhaba Zehir Dalal. Kanka. Hayatın o zorlayıcı unsurlarından ve yükünden biraz olsun kaçabilmek için zaten bir kapı arıyorlardı. Basit bir bilgisayar oyununda biraz olsun eğlenmekten ne zarar gelebilirdi ki? Arif arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek ve biraz eğlenmek amacıyla oyuna başladı. Arif o zamana kadar pek çok bilgisayar oyununu deneyimlemişti. O yüzden çok büyük bir beklentisi yoktu ama oyuna adım attıktan sonra kısa zaman içerisinde karşılaştığı manzara karşısında adeta büyülendi. Oyun tahmin ettiğinden çok daha fazlasını sunuyordu. Her karakterin kendisine has bir hikayesi, derinlikli bir geçmişi ve özel güçleri vardı. Sadece bir oyun değil, aynı zamanda zengin bir mitoloji, görsel bir şölen ve epik bir dünyanın kapıları aralanmıştı. Arif, karakterlerin arasındaki rekabeti, dostlukları ve düşmanlıkları öğrendikçe kendini bu evrenin bir parçası gibi hissetmeye başladı. Her bir karakter ona farklı yönlerden ilham veriyordu. Oynadığı şampiyonların hikayeleri vardı. Bazıları kahraman, bazıları ise trajik bir geçmişe sahipti. Hepsinin kendine özgü bir amacı, bir savaşı vardı. Her yeni maç, bu şampiyonların ruhunu anlamak, onların yerine geçerek hikayelerini devam ettirmek gibiydi. Arif bu oyunun sadece bir eğlence değil, aynı zamanda büyüleyici bir anlatı olduğunun farkına varmıştı artık.
Her akşam yeniden bu görkemli dünyaya adım atmak, Arif'e gerçek dünyanın monotonluğundan kısa bir sürede olsa uzaklaşma fırsatı veriyordu. Arif bu cennet bahçesinin yasak meyvelerini aslında farkında olmadan birer birer yutmaya başlamıştı. Önce onu oyuna başlatan arkadaşıyla birlikte normal oyun modunda uzunca bir süre geçirdiler. Bu aşama neredeyse sorunsuzdu. Çünkü bu aşama henüz keşfetme aşamasıydı. Oyun da bir yandan sürekli olarak güncelleniyor, yeni kahramanlar, yeni oyun modları ekleniyordu. Oyunun dünyası sürekli olarak genişletiliyor ve daha büyük bir evren sunuluyordu. Arif ve arkadaşı da her oyun bağımlısının düştüğü o tuzağa düşmüştü. Yani başlarda her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyordu. Çünkü oyuna eğlenmek için giriyorlar, gerçekten de eğlenebiliyorlar ve çıkıyorlardı. Kazanmanın veya kaybetmenin çok da bir önemi yoktu. Ne de olsa asıl amaç güzel vakit geçirmekti. Bir yandan da oyunun oyuncu sayısı giderek artan bir hızla büyüyordu. Fakat başlangıçta pek çok oyuncu Arif gibi oyunculardan oluşuyordu. Yani oyunu yeni keşfeden ve eğlenmek için oyuna giren oyunculardan. O yüzden Arif oyunda bir hata yaptığında oyundaki diğer insanlar tarafından zorbalanmıyordu. Zaten herkes benzer hataları yapıyordu ve her durumda insanlar bir şekilde eğleniyordu. Sonuçta bu sadece bir oyun da, öyle değil mi? Üstelik oyunun normal oyun modu kaybettiğinizde size hiçbir şey kaybettirmiyordu. Fakat Arif ve arkadaşı oyunda bu şekilde belli bir süre geçirdikten sonra ve oyunun mekaniklerine giderek daha fazla hakim olmaya başladıktan sonra kendilerini artık hazır hissettiler ve oyunun asıl ciddi oyun modu olan dereceli oyun sistemine girmeye karar verdiler. Arif ve arkadaşı daha önce pek çok çeşitli oyun oynamışlardı ama bu türden rekabetçi bir modda rütbe sisteminin olduğu dereceli bir oyun modelini daha önce hiç deneyimlememişlerdi. Deneyelim, ne kaybederiz ki dediler. Hayatını Arif. Hayatını kaybetmek üzeresin. Yapma. O butona tıklama. Artık çok geç. Arif ve arkadaşı büyük bir heyecanla ilk dereceli oyunlarına girdiler. Bu şimdiye kadar oynadıkları oyun gibi değildi sanki. Farklı bir şeyler vardı. Farklı hissettiriyordu. Burada yanlış yapamazlardı. Burada ciddiyetsiz davranamazlardı. Her şeyden önemlisi, burayı daha önce gördükleri gibi basit bir oyun olarak göremezlerdi. Karşılarında artık sadece eğlenmek için oyun oynayan insanlar yoktu. Oyunu son derece ciddiye alan ve muhtemelen onlardan çok daha tecrübeli ve daha iyi oynayan oyuncular vardı. Sonuçta herkes Arif ve arkadaşı gibi bu oyun türüyle ilk defa tanışmamışlardı. Pek çoğu da bizimkilerden çok daha uzun bir zaman geçirmişti oyunda. Arif ve arkadaşı ilk dereceli oyunlarında diğer pek çok oyuncuyla aralarında bariz bir seviye farkı olduğunu hemen anlamıştı. İşte tam bu noktada onları ölümcül ve son derece tehlikeli bir duygu ele geçirecekti. Hırs. Daha önce yoktu bu. Hatırlasana Arif, bu sadece bir oyundu. Sen bu oyuna güzel vakit geçirmek ve eğlenmek için girmiştin. Arif artık bizi dinlemiyordu. Çünkü Arif öyle bir sistemin dişlileri arasına girmişti ki aslında neyle mücadele ettiğinden haberi bile yoktu. Kaybettiği her oyunla daha da hırslanıp kazanmak için bir sonraki maçına giriyor. Kazandığı her oyunda beyninin salgıladığı dopaminle zafere daha da bağımlı oluyordu. Yani Arif kazansa da kaybetse de totalde aslında hep kaybediyordu. Çünkü Arif hala bunun sadece bir oyun olduğundan son derece emindi. O yüzden kazanmak için yaptığı bu hırsı da kendisi için meşru görüyordu. Oyun aslında Arif'e daha önce sunduğu eğlenceli dünyadan çok farklı, sert bir mücadeleye dayanan bambaşka bir dünya sunmaya başlamıştı. Arif'in bu dünyada ayakta kalabilmek için çok çalışması gerekiyordu. Oyun artık ona bir amaç vermişti. O diğer oyunculardan daha iyi olmalıydı. O rakiplerini dize getirmeliydi. O artık bu dünyanın içerisinde herhangi birisi değildi. Önemli biri olmalıydı. Yukarılarda olmalıydı. Hayatında başaramadığı ne varsa hepsinin acısını en azından burada çıkarmalıydı. Arif'in oyunu oynadığı yıllarda önünde 5 adet lig vardı. Bronz, gümüş, altın, platin ve elmas. Tabiatta bulunma nadirliğine göre sıralanmış olan bu kıymetli metaller ve taşlar aslında sizin oyundaki statünüzü belirliyordu. Peki Arif, kendisini doğada bolca bulunan bronza layık görebilecek miydi? Binlerce yıl öncesinden, bronz çağından kalma bu alaşım Arif'in kim olduğunu ifade etmeye yeter miydi? Arif'in ilk hedefi en azından bir üst aşama olan gümüşe terfi etmekti. Fakat bunun için bir bedel ödemek gerekiyordu. Bu bedel Arif'e çok da fazla zor gelmemişti. Neticede Arif de artık oyunda bir miktar ustalaşmıştı. Eskiye nazaran daha fazla oyun kazanıyor ve bronz liginden çıkmaya giderek daha hızlı bir şekilde yaklaşıyordu. Oyunun bu aşamaları o yıllarda çok da fazla zorlayıcı değildi ve birazcık yetenek ortaya koyan ve mekanikleri biraz olsun kavrayan oyuncuları ödüllendiriyor ve üst seviyelere hızla taşıyordu. Arif ve arkadaşı neticede çok da fazla zorlanmadan
Bir şekilde Gümüş Ligi'ne çıkmayı başardılar. Yerleştirme maçlarını oynarken o kadar heyecanlıydılar ki, bittiğinde ekranlarında beliren basit bir simge olan Gümüş Ligi simgesini gördüklerinde olması gerekenden çok daha büyük bir sevinç yaşadılar. Beyinde oluşan kimyasallar işini yaparken zafer ve başarıyla gelen tatmin hissini Arif'e doyasıya yaşatırken Arif tam biraz olsun huzura erecekti ki tahmin ediyorsunuzdur. Arif bu sefer Altın Ligi'ni gözüne kestirdi. Gümüş olabildiyse altın da olabilirdi. Fakat bu yükselme serüveni giderek zorlaşıyordu haliyle. O yüzden daha fazla tekrar, daha fazla tecrübe, özetle daha fazla zaman istiyordu. Arif hala ücretsiz bir şekilde oynayabildiği bu cömert oyunun aslında ondan en değerli olan şeyini, zamanını aldığını idrak edememişti. Üstelik Arif artık oyunda önemli biri olma hissiyatına da kapıldığı için karakterlerine kostümler satın alıyor ve nispeten ciddi sayılabilecek paralar harcıyordu. Ama olsun, tüm bunların karşılığında oyun ona eğlence sunacaktı değil mi? O eskiden de Arif, sen artık eğlenemezsin. Çünkü senin artık bir amacın var. Sen en tepeye çıkmalısın. Derken Arif, çok daha sancılı ve acılı bir sürecin sonucunda Altın Ligi'ne de ulaştı. Fakat bir yandan da oyunun dereceli sistemi Arif ve onun gibi gözünü yukarılara diken oyuncuları bir dişlerinin arasına sıkıştırmıştı. Her atladıkları seviyede biraz daha dopaminle mutlu oluyorlar ama bir yandan da zorlayıcılığın giderek artmasından ve üzerlerinde oluşan baskı ve stresten ötürü acı çekiyorlardı. Başlarda birbirleriyle dostane ilişkiler kuran ve oyunun sohbet ekranında temiz konuşmalar gerçekleştiren oyuncu topluluğu da giderek çirkinleşiyor ve oyunun zaten giderek kaybolan keyfini daha da çok ortadan kaldırıyordu. Oyunlar artık neredeyse hiçbir zaman eğlendirmiyor, aksine gerçek bir savaştan çıkmış hissi veriyordu. Kendi halinde sakin insanları bile sinir hastası psikopat tiplere dönüştürüyordu. Aldıkları kılıç darbelerine rağmen yaralı bir şekilde yollarına devam ettiler yine de. Nasıl bir sistemin içinde olduklarını hala tam olarak kavrayamamışlardı. Onları suçlayabilir misiniz? Çok azı müstesna. Kimse kavrayamamıştı ki. Binlerce, milyonlarca oyuncu toplu bir histerinin içine girmişti. Oyundan artık neredeyse hiç keyif almamalarına rağmen yine de kendilerini sürekli bu oyunun içerisinde buluyorlardı. Bazen bunu yapmaya neden devam ettikleri konusunda kendilerini sorgulasalar da dişe dokunur bir yanıt bulamıyorlardı. Hatırlarsanız Arif daha önce pek çok farklı oyun oynamıştı. Ama onlardan aralarında ona keyif vermeyen bir oyun olduğunda anında o oyunu bırakıp başka bir oyuna geçebiliyordu. Peki aynı şeyi bu oyunda neden yapamıyordu Arif? Neden öylece bırakıp gidemiyordu? Çünkü her ne kadar Arif artık keyif almıyor olsa da ortaya koyduğu bir emek vardı. Buraya kadar gelebilmek için çok çabalamıştı. Bu kadar acı çekmişken, bu kadar bedel ödemişken şimdi bırakamazdı. Başlarda ona çok iyi hissettiren bu oyun için maddi manevi her türlü yatırımı yapmıştı. Hadi para neyse de emeğini koymuştu ortaya Arif. Zamanını koymuştu. Peki ne oldu şimdiye kadar? Şöyle bir bakalım mı seninle Arif? Bu oyunun başında saatlerini, günlerini, haftalarını, aylarını geçirmişti Arif. Koskoca bir yıl geçmişti. Artık bu oyun bilgisayarında çalıştırdığı tek oyun olmuştu bile çoktan. Bu oyun sadece diğer oyunların değil, hayatındaki pek çok şeyin de yerini almıştı. Hobilerinin, boş zaman aktivitelerinin, dışarıda geçirdiği zamanın, eğitimi için geçirdiği zamanın, kendine yatırım yapması gereken zamanın, arkadaşlarıyla sosyalleşmesi gereken zamanın. Arif her ne kadar kendine itiraf etmekte zorlansa da eskisine nazaran çok daha içe kapalı ve asosyal birisine dönüştüğünü fark etmişti. Etmişti etmesine ama öylesine kuvvetli bir girdabın etkisindeydi ki artık çıkamazdı. Üstelik çıkmak da istemiyordu zaten. İnsanoğlu kendi gerçekliğini acı ve sefalet üzerine kurar. Arif neye mal olursa olsun bu acı reçeteyi bilerek ve isteyerek uygulayacaktı. Arif'in artık gerçek dünyadan arkadaşları da azalmıştı. Bunun yerine oyundan tanıştığı sanal yeni arkadaşlıklar edinmişti. Birlikte oyuna başladığı arkadaşıyla bu lig yükselme yolculuğunda ters düştüler. Birbirlerini basit bir oyun yüzünden defalarca kırdılar ve arkadaşlıkları zarar gördü. Hatta bitme noktasına geldi. Bir oyun için bir arkadaş kaybetmenin ne demek olduğunu eskiden olsa anlardı ama şu anda anlayamıyordu Arif. Elmas Ligi'ne ulaşmak onun için arkadaşından daha değerliydi. Bu noktadan sonra Arif'ten mantıklı, rasyonel bir hareket veya sağlıklı bir düşünce beklemek yersizdi. Arif başlarda keyifle kulaç atarken geldiği bu noktada bir anda kıyıdan çok uzaklaştığını fark etmişti. Ama artık geri dönemezdi. O yüzden artık tek şansı karşıya yüzmekti. Sürece şöyle tekrar uzaktan bir bakalım. Freud'un haz ilkesine göre Arif oyunun sunduğu başarı duygusuyla dopamin salgısını arttıran bu dünyaya yöneldi.
Ancak zevk hazzı giderek bir amaç haline dönüşünce oyun keyiften bağımlılığa dönüştü. Freud'un tekrarlanma zorunluluğu kavramıyla açıklanan bu kısır döngüde her yenilgi ve başarı Arif'e geçici bir tatmin sunsa da döngüyü bitirmiyordu. Sublimasyon yani yüceltme yoluyla Arif gerçek dünyada hissedemediği başarı duygusunu oyunda tatmin ederek kendi eksikliklerini dolduruyordu. Psikanalist Donald Woods Winnicott'ın geçiş nesneleri teorisi de burada devreye giriyor. Oyun Arif için bir geçiş nesnesi yani gerçek dünyadaki boşlukları dolduran bir kaçış haline gelmişti. Fakat bu nesne bağımlılık haline geldiğinde Arif dış dünyadan kopmaya başladı. Arif'in bu oyundaki davranışlarının her aşamasının psikanalizde bir karşılığı vardı ama Arif'in bütün bunlarla ilgisi yoktu ki. Ona artık hiç kimse yardım edemez. Onu sadece kendisi kurtarabilir. Shock Voice, amma dramatize ettin. O kadar da değil diye düşünmüş olabilirsiniz ama bunu sadece basit bir oyun bağımlılığı olarak düşünmeyin. Hayatımızdaki diğer bağımlılıklar da böyledir. 3 aşağı 5 yukarı hikaye hep aynıdır. Çıkar oradan Arif'i, koy kendini. Çıkar hikayedeki oyunu, koy yerine başka bir bağımlılığı. Bağımlılık sadece bir oyuna değil, hayatımızdaki herhangi bir şeye körü körüne bağlanmaktır. Bir nesneye, bir alışkanlığa, bir insana ya da bir fikre kendimizi kaptırırız ve gün gelir o şey bizi bizden alır. Dışarıdan baktığımızda küçük görünen bağımlılıklar aslında hayatımızın en değerli kaynağını yani zamanımızı alıp götürür. Ve bağımlılıklar öyle sinsidir ki önce zevk verir, ardından kendine esir eder. O esaretin içerisindeyken dışarıdan gelen uyarıları görmez, duymayız. Çünkü bağımlı olduğumuz şey bize rahatlık vaat eder ama gerçekte elimizden hayatımızı çalar. Kendine sor, neyi neden yapıyorsun? Aradığın tatmini, boşluğu, huzuru nerede bulmayı umuyorsun? Bağımlılıklar o anı kurtarır ama yarınları tüketir. Hayatta değerli olan çoğu şey yüzeyde değil derinlerde gizli. Kendi özünü bulmak anlık tatminlerden değil iradeyle seçtiğimiz bize değer katan yollardan geçer. Arif peki? Arif'in hikayesine ne oldu? Arif nihayetinde asıl amaç zannettiği Elmas Ligi'ne ulaştığında oyun ona daha yüksek seviye ligler ve amaçlar ekledi. Arif zor da olsa anladı ki sonsuz bir döngünün içerisindeydi ve kesin bir duygusal tatmine asla ulaşamayacaktı. Minecraft dünyasını bilirsiniz. Siz ilerledikçe önünüzde yeni bir evren yaratılır fakat arkanızdaki evren yok olur. Arif bu anlamsız ve amaçsız, daha doğrusu sahte amaca sahip döngünün farkına nihayet vardı ve anlam arayışı için daha gerçek şeylere yönelmeye karar verdi. Arif bu oyundan aldığı dersle artık hayatına da çeki düzen vermeye karar verdi ve sorunun miktarda olduğunu idrak etti. Sorun oyun oynamakta değildi. Bu hikayeden alınması gereken ders oyun oynamak boş iştir, oyun oynamayın değildi. Sadece miktardaydı. Nasıl ki bir ilaç dozunda kullanıldığında şifa ama yüksek dozda kullandığınızda zehire dönüşüyorsa hayattaki tüm bağımlılıklar ve alışkanlıklar da öyleydi. Arif hayatın tüm tatminlerini anlık zaferlerde değil ölçüyü bilerek ve kendine sadık kalarak bulabileceğini öğrendi. Gerçek zafer bir şeyi tamamen terk etmekte değil, onu seni yok etmeden önce anlamlı bir yerde bırakabilmekte saklıydı. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.